Merhaba, benim Emin Güneş. Bugün entrevistedeyim. Bom, seja muito bem-vindo, Emin. Nós estamos muito felizes em conversar com você hoje. Para começar, eu quero falar sobre a sua trajetória. Antes da atuação, você seguiu um caminho no esporte. Como foi para você viver essa mudança e se reinventar profissionalmente? O que você levou de aprendizado dessa fase? Hoş geldiniz Emin Bey. Bugün sizinle konuşmak bizim için büyük bir mutluluk. Öncelikle yolculuğunuzdan başlamak isteriz. Oyunculuktan önce spor alanında bir kariyeriniz vardı. Bu alandan oyunculuğa geçiş süreci sizin için nasıldı? Kendinizi yeniden inşa ettiğiniz bu dönemde edindiğiniz hangi deneyimler bugün hala oyunculuğunuza yansıyor? Öncelikle şöyle başlayayım. Evet, bir dönem futbol oynuyordum. Ondan sonra bir sakatlık sürecim olmuştu. Ondan sonra böyle kendi içimde arayıştaydım. Acaba hangi mesleği yapabilirim, hangi mesleği yapıp ileride mutlu olabilirim diye düşünüyordum. Sonra bir gün film izlerken izlediğim o filmin sahnesini kendim yansıladığımı fark ettim. Ondan sonra oyunculuk eğitimi almaya karar verdim. Aslında oyunculuk deneyimim bir nevi oradaki ufak bir düşünceyle şekillenmeye başladı. Ondan sonra zaten yavaş yavaş zamanla arkası geldi diyebilirim. Bom, nos seus primeiros trabalhos, como Kırmızı Oda e Masumlar Apartmanı, você esteve inserido em narrativas muito intensas, né? De que forma essas primeiras experiências ajudaram a construir a sua base como ator? Kırmızı Oda ve Masumlar Apartmanı gibi ilk projelerinizde oldukça yoğun duygusal hikayelerin içinde yer aldınız. Bu deneyimler oyunculuk temelinizi nasıl şekillendirdi? Ee, Öncelikle Kırmızı Oda'da Masumlar Apartmanı'nda ikisi de çok başarılı projelerdi. İş çok güzel olduğu için orada oynadığım karakteri canlandırmaktan gerçekten mutluluk duyuyordum. Ki o da akılda bırakıcı bir karakter olmuştu. Kırmızı Oda'da Sinan Hoca olması. Çok güzel tepkiler almıştım. Kendimden çok daha usta oyuncularla deneyim fırsatı bulduğum için kendimi çok mutlu hissetmiştim. Çünkü o setten ve o işten gerçekten bir şeyler öğrenmiştim. Kendime bir şeyler almıştım. O yüzden benim için ikisi de çok değerli iştir. Agora, uma curiosidade que fica entre os fãs é a seguinte: como é a rotina de um ator turco, né? Você tem tempo livre para fazer os seus hobbies? Quando você tem tempo livre, o que você gosta de fazer? Conta pra gente. Hayranların merak ettiği bir konu da şu. Bir Türk oyuncunun günlük rutini nasıldır? Yoğun temponuzda hobilerinize zaman ayırabiliyor musunuz? Hı. Boş zamanlarınızda neler yapmayı seversiniz? Şöyle söyleyeyim, bu aslında birazcık yaptığınız meslekle değil, sizin hayata bakış tarzınızla alakalı. Ben çalıştığım dönemlerde de atıyorum sabah 7.30'da sete gideceksem sabah 6'da kalkıp spora gittiğim çok fazla oluyor. Bu konuda gerçekten çok disiplinliyim. Sağlıklı yaşamayı, kendime bakmayı çok seviyorum. Çoğu zaman sahilde uzun yürüyüşler yapmayı çok seviyorum. Bu bana hem fiziksel hem e, mental olarak çok iyi geliyor. Bir şeyler kattığına inanıyorum. Hobilerim neler? Futbol oynamayı zaten küçüklükten beri hep seviyordum. Sporun her dalını seviyorum. Normalde çok uzun zamandır fitness yapıyordum ama son bir senedir boksa merak sardım. Bazen işte tenis oynuyorum. Olabildiğince piyano çalmaya çalışıyorum. Genel olarak hobilerim bunlar. Bom, agora vamos falar sobre o assunto que todo mundo quer saber, né? Sobre Arafta. Você nessa Dizzy entra como protagonista. Como foi o processo de preparação para o seu personagem e o que você leva de aprendizado desse projeto? Şimdi herkesi merak ettiği konuyla ilgili konuşalım. Arafta dizisi. Arafta dizisinde başrol oyuncusu olarak yer alıyorsunuz. Bu karaktere hazırlanma süreciniz nasıldı? Ve bu deneyim size neler kattı? Yani Arafta'ya
İlk hazırlık aşamaları yönetmenimiz ve yapımcımızla karakter hakkında çok fazla konuşmak oldu. Gerçekten Arafta dizisi benim için ayrı işlerden bir tanesi. Çünkü ulusal anlamda birçok ülkede çok farklı ses getirdi ve başarısını çok fazla ülkede kanıtladı. Bunun geri dönüşlerini zaten alıyoruz. Ee, Ateş karakteri çok fazla duyguyu barındıran bir karakter. İntikam, nefret, aşk, birden fazla yoğun duygu barındırıyor. Bunlar hakkında dediğim gibi daha setimiz başlamadan yönetmenimiz ve yapımcımızla çok fazla konuştuk. Hazırlık aşamaları ufak ufak öyle oldu. E nesse projeto que é tão intenso, como que você lida com a carga emocional no dia a dia de gravação? E como são os bastidores? Conta um pouquinho pra gente. Arafta gibi yoğun bir projede çekim sürecindeki duygusal yükle nasıl çıkıyorsunuz? Set ortamı nasıldı? Güzel soru. Yani benim oynadığım en duygu yüklü karakter olabilir Ateş. Çünkü geçmişten gelen çok büyük bir acısı var kız kardeşinden dolayı. Zaten beni en çok etkileyen sahneler kız kardeşimle olan, Eylül'le olan sahneler olmuştu. Onun mezarlık sahnesi, rüyamda kız kardeşimi gördüğüm o sahne. Ee, Yani bununla başa çıkmak değil aslında bazen e, kendiliğinden her şey gelebiliyor çünkü oyunculukta anda kalmak diye bir benim eğitim aldığım Eric Morris yöntemi var. O anı yaşarsınız ve ben de gerçekten ateşi oynarken anı yaşıyorum. Belki başarımızın sırlarından bir tanesi de bu olabilir. Hatta bir tane kamera arkası görüntüsünde mezarlık sahnesine duygusal ve ağlamalı bir sahneydi. Duygudan böyle çok geç çıkmışım. Kamerayı kesmişler, sahne bitmiş. Ama ben o sırada hala o duyguyu yaşıyordum ve ağlamaya devam ediyordum. Set ortamı genellikle bizim için bu kadar başarılı ve yoğun geçen bir tempoda stresli oluyor açıkçası birazcık. Çünkü sabah erken saatlerde başlayıp akşama kadar çok fazla full time çalışıyoruz. İşin başrolleri olduğumuz için bütün yük bizim omzumuzda oluyor. Ama işin yani günün sonuna geldiğimizde tabii ki buna değiyor. Yoğun çalışıyoruz. Stresli bir hayatımız var. E, Yoğun tempodan dolayı. Ama tabii ki buna değiyor. Bom, a construção do protagonista também passa pela troca em cena. Eu quero saber como foi desenvolver a sua parceria com a Ilse Demirci, especialmente nos momentos mais emotivos da história. Bir başrol performansı sahnedeki uyumla da yakından ilgili. Özellikle duygusal sahnelerde İlsu Demirci ile olan uyumunuz ve işbirliğiniz nasıl gelişti? İlsu'yla gerçekten çok çabuk kaynaştık. İş başlamadan önce zaten buluştuk. Karakterlerimiz hakkında ve iş hakkında konuştuk. Birbirlerimize fikir verdik. Ben ondan bir tık daha tecrübeli olduğum için ona da çok fazla yardımcı oldum. Güzel bir uyumumuz oldu ve izleyiciler de zaten bunu çok sevdi. Dizinin ilk başlarında gerçekten birbirimize alışma sürecimiz oldu bu arada. Ama benim diziye zaten ilk girişim intikam olduğu için asıl hedefim intikam olduğu için İlsu ile orada sahnelerim vardı ama asıl oradaki ana duygu intikamdı. O da bizim oradaki alışma sürecimiz oldu o zaman dilimi. Ondan sonra birbirimizden hoşlanma ve aşk sahnelerine geçildiği zaman zaten biz birbirimize %100 alışmıştık. O zamanlarda. Ve bunun da izleyiciye çok güzel aktardığımıza inanıyorum. Bom, a história de amor dos dois passou por diversos percalços, né? Mas o amor falou mais alto e o público pôde conferir uma cena que foi inesquecível, que foi a cena onde a Merjan se declara para o Ateş, né? Inclusive, essa foi uma pergunta que muitos fãs brasileiros pediram para ser feita. Como foi gravar essa cena? Como é que foi a experiência? İlkinin aşk hikayesi birçok zorluktan geçti. Ancak sonunda aşk kazandı ve izleyiciler Mercan'ın ateşe duygularını açıkladığı unutulmaz bir sahne izledi. Bu soruyu çok soruldu. Bu sahneye hazırlanmak ve çekmek sizin için nasıldı?
Ya tabii ki şöyle söyleyeyim, biz her sahne çekerken çok fazla eğleniyoruz. Çünkü şöyle düşünün, evimizden daha fazla set alanında vakit geçiriyoruz ve partnerinizle ister istemez ette tırnak gibi oluyorsunuz. Yani çok yakın oluyorsunuz. Dediğim gibi sahneler hakkında çok konuşuyoruz. Güzel sahneler hakkında, özellikle bizim için önemli, çok önemli olacağını hissettiğimiz sahnelerin üstüne daha fazla durup sette daha fazla çalışıyoruz. O sahnelerde onlardan birisiydi. Üstünde çok fazla durmuştuk. Ve izleyiciler de bunu çok beğendi sonrasında zaten. Teve alguma outra cena que marcou você de alguma forma especial nessa Dizzy? Seja pelo desafio, pelo impacto nas gravações? Araf'ta sizi özellikle etkileyen bir sahne oldu mu? Sizi zorlayan ya da çekim sırasında etkisi devam eden bir an? Ee, Bunun cevabını aslında az önce verdim. Dediğim gibi kız kardeşimin mezarına gittiğim bir sahne vardı. Ee, Orada gerçekten o kadar yoğun duygularla oynamıştım ki o sahneyi. Sahne bittikten sonra ben hala ağlamaya devam ediyordum. Bir tanesi de hayal olarak yine kız kardeşimin Eylül'ü gördüğüm bir sahne var. Orada da onu çekerken bütün set ağlamıştı diyebilirim. Legal, dá parabéns pelo trabalho dele e fala que os brasileiros gostam muito de assistir a Rafta, que eles se emocionam também. Sizi çok tebrik ediyoruz. Biz de izleyici olarak ve bütün Brezilya izleyiciler izlerken de duygulanıyoruz. Sahnelere geçtiğiniz duygular bize ulaşıyor. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ederiz. Bom, agora eu quero saber sobre o final de Arafta, né? Eu quero saber se esse final vai surpreender ou vai dividir opiniões dos fãs. E como que você enxerga a reação do público após esse desfecho? Biraz da merak edilen bir konuya gelelim. Arafta'nın finali izleyicileri daha çok şaşırtacak mı yoksa fikirleri ikiye mi bölecek? Yani bununla ilgili açıkçası bir spoiler vermeyeyim ama şöyle bir şey söyleyeyim. O kadar güzel bir final geliyor ki. Yani izleyiciler gerçekten ikinci defa bu diziye aşık olacaklar. O kadar net söyleyebilirim. İnanılmaz bir final geliyor. Ya şimdi çok merak edecekler. Çok merak Evet. edeceğiz. Çok güzel. Fala que o pessoal está esperando, ansioso, que ele pode esperar muita mensagem dos brasileiros. Kesinlikle izleyiciler iple çekiyor. Finali iple çekiyor. Çok merak ediyorlar ve çok mesaj bekleyebilirsiniz çünkü Brezilyalılar size çok mesaj atacak sosyal medyalardan final olunca. Yani onları gerçekten çok büyük sürprizler bekliyor ve bayılacaklar öyle söyleyeyim. Evet, çok bekliyoruz. Bom, agora vamos falar do Brasil. Você já teve algum contato com o Brasil antes? Eu acho que essa é a sua primeira entrevista para o Brasil, né? Mas você me conta se você já teve algum contato com o Brasil antes, com a cultura brasileira. E eu quero saber se a gente pode te ensinar uma frase em português. Daha önce Brezilya ile ya da Brezilya kültürüyle tanıştınız mı? Size Portekizce bir kelime ya da ifade öğretmemizi ister misiniz? Tabii ki de isterim. Brezilya kültürüyle hiç tanışmadım ama dediğim gibi çok ufak yaştan beri futbol oynadığım için zaten Brezilya futbolda dünyanın en öncü ülkelerinden bir tanesi olduğu için oradan Brezilya'ya karşı bir sempatim var zaten. Artı e, her sene böyle farklı ülkeleri gezmeyi çok seviyorum ben. Aslında gitmek istediğim ülkelerden bir tanesi de Brezilya. Özellikle Rio, internette gördüğüm o dar sokaklar, renkli sokaklar, o sokaklardaki çocukların, insanların futbol oynayışı falan açıkçası çok merak ediyorum. İnşallah bir gün orada bulunurum. İstiyorum gelmeyi Brezilya'ya. İnşallah sizi bekliyoruz Brezilya'da o zaman. Evet. Niye olmasın? Havalimanı duracak. O gün havalimanları durduracak. Kesinlikle. Elif Olabilir, her şey Alokela'nın olur. evet olur.
Ele disse que ele não tem muito contato com a cultura brasileira do Brasil, cultura brasileira, mas ele sabe do futebol, que o futebol é muito famoso por ele também gostar muito de jogar futebol. Aham. E só que ele viu fotos do Brasil e das ruas, ele tem muita vontade de conhecer a cultura brasileira de Hum, perto, de ir visitar. E ele falou das ruas, da alegria das pessoas, e as ruas, algumas ruas estreitas que ele viu e coloridas, e a paixão das crianças pelo futebol. Ele sim, quer muito visitar. Aí fala eu com disse para ele. ele que ele vai É, parar ao aeroporto um vai dia. mesmo, vai, fala com ele que ele Vai. tá, fala que ele tá convidado e pergunta. Sizi yineden sizi Brezilya'da bekliyoruz demek istedik. Ve size Portekizce bir kelime öğretebilir miyiz? Tabii Merak ki. ettiğiniz bir kelime ya da bir ifade var mı? Eu te amo, Brasil. Um beijo. Step by step by. Eu te amo, Brasil. Eu te amo Brasil. Evet. Um beijo. Um beijo. Evet. Brezilya, seni seviyorum. Öpücükler. Ah, okey. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Bom, para encerrar, depois dessa conversa maravilhosa, eu quero saber qual mensagem você quer deixar para todo mundo que vai assistir essa entrevista, os brasileiros, outras pessoas também de outras nações. O que que você gostaria de deixar de mensagem? Son olarak çalışmalarınızı takip eden Brezilyalı izleyicilere iletmek istediğiniz bir mesaj var mı? Bütün Brezilya halkına buradan sevgilerimi iletiyorum. Bizi izlemeye devam etsinler. Bizi destekledikleri için çok teşekkür ediyoruz hepsine. Ee, Bir gün mutlaka Brezilya'ya geleceğim.